Arkadaşlar tekrar ustadan değerlendirmeler bölümünde tekrar bir soruya yanıt vermek için karşınızdayım. Fatih arkadaşım tekrar hazırlamış getirmiş. Buyur güzel insan. Bakalım ne gelecek. Zor sorma ama. Üstadım, Ankara'dan izleyicilerimiz, takipçilerimizden bazı sorular var. Bu bayağı sayı artmaya başladı. Bu konuda bir size soru soracağım. Diyor ki takipçilerimiz, ustalar bilgilerini paylaşmıyorlar yeterince. Soru sormak istediğimizde de yanlarına yaklaşamıyoruz. Bunun nedeni nedir? Bunun arkasında yatan nedir? Demişler. Bir şey söyleyeyim mi? Zor yerden geldi ya. Niye zor yerden geldi biliyor musun? Bundan bakın şimdi arkadaşlar. Ben çok sevinçliyim aslında. Şu soru geldiği için de sevinçliyim. Sebebi ne biliyor musunuz? İnanın var ya bazı videolar izliyorum ben. Moderatörle konuşmacı aralarında paslaşıyorlar. Ve işin doğallıktan çıkartıyorlar. Ben onu anlıyorum. Yani bu hazırlanmış diyorum. Şimdi burada bendeki manyaklık ne biliyor musunuz? Abi ben spontan seviyorum ya. Ki o sıradaki söylediklerim gönülden gitsin arkadaşlar. İnanın böyle yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi bu soru zor. Neden zor? Murat Gökmen iki tarafı da tutması lazım. Şimdi ne yardan, nasıl o atasözü ya? Ne yardan ne şerden mi? Öyle bir şey vardı. Neyse artık. İki tarafı da memnun etmek zorundasınız. Aslında memnun etmek değil. Öyle demeyeyim de yani iki tarafın da hakkını verelim değil mi? O daha iyi oldu. İki tarafın da hakkını vermek zorundasınız. Bundan ya 3 ya 4 gün evvel. Bugün günlerden ne? Pazar, salı günü zannedersem. Doğru. Salı günü çok sevindirici bir telefon aldım. Neydi biliyor musunuz telefon? Bir ustaydı ya. Bilardo ustası. Bilardo ustası beni arıyor. Diyor ki senden bir ricam var Gökmen diyor. İnanın sizin de çok iyi tanıdığınız bir usta ha. Size söyleyeceğim yani. Ama diyor ki senden bir ricam var kardeşim. Videolarını ilgili izlemeye başladım. Ne mutlu, alkışlıyorum yani. Ustalardan bir tanesi aradı ve ustalardan bir tanesi yorum yaptı. Seviniyorum yani. Ama diyor sen birazcık diyor şey yaptın diyor. Yani bizi diyor ne diyeyim? Uygun bir kelime bulmaya çalışıyorum. Yani bizi çok öteledin. Öteledin yani çok vuruyorsun. Kibir diyorsun, ego diyorsun. Yani vesaire. Ben dedim ki yarım saatlik yakın bir konuşmaydı. Dedim kardeşim. Bir ricası vardı benim ismimi verme. Bu sefer tepki alırım. Haklı buluyorum. Alırdı çünkü. Ben şimdi ismini vermeyeceğim. Ama ona şöyle cevabım neyse aynen size de onu söyleyeceğim. Ona cevabımı söyleyeceğim. Bak dedim güzel insan. Eğer sen beni içindeki o egoyla, içindeki o benlik duygusuyla dinlersen o zaman gerçekten sen haklı olabilirsin. Neden haklısın? İlk önce şeyi veriyorum kardeşim. Ustanın hakkını veriyorum. Şimdi usta şöyle diyebilir ki ben de burada şimdi öğrencilere ders veriyoruz. Şimdi usta şunu diyebilir. Diyebilir ki ben yıllarımı verdim. 25 yıldır bilardo oynuyorum. Ter döktüm. Saatlerce antrenman yaptım. Bilgiyi kendim zor yakaladım. Yani yıllarımı verdim. Bunu niye vereyim ki? Verirsem de bunun karşılığında para alırım. Doğru mu? Doğru değil mi? Doğru. Şey mi diyeceğiz? Bak hakkını veriyorum. Ben bu adamı yemin ediyorum size anlarım. Bu adam desin. Ben karşılığında ücret kardeşim. Ücret dahilinde yaparım bu işi. Tamam. Ben ona bir şey demiyorum. Artı usta bir de ne dedi biliyor musunuz? Böyle bir konsept var. Şimdi Gökmen dedi. Adama şimdi dedi bir şey göstermeye gidiyorsun. Ya bir şeyini görüyorsun. Adam 0.700'lük bilardocu dedi. Sen ona göstermeye gidiyorsun ya. Adam dedi sana vaaz veriyor. Yani adam senden daha çok biliyormuş gibi yapıyor. Abi bunlardan ben de nefret ediyorum. Bak size söyleyeyim yani. O var ya mide bulandırıcı bir şey. Adam nereli olduğunu bilmiyor. Hangi ülkeden geldiğini bilmiyor. Kapasiteyi bilmiyor. Bir de gitmiş 1.700'lük 1.800'lük adam gelmiş anlatmaya çalışıyor ona.
Adam gitmiş, yok usta ya öyle orada değil. Böyle bu falsoyla vursak sence daha iyi derse o zaman kafasına böyle kurşun sıkasım geliyor. Benim de geliyor bakın. Bu adama tahammülüm benim de yok. Hani adam gelecek, tamam bak burada veriyorum. Sen para almayı kabul etsen de onu da kabul ederim. Derim ki tamam hakkını alsın karşılığı. Öyle değil mi Fatih? Belki sen de böyle düşünüyorsun yani. Hakkını almalı. Hakkını almalı. Ama benim anlattığım o değil. Bak benim anlattığım ne biliyor musunuz? Üzülerek söylüyorum kardeşim. Bir tane örnek yok ya. Yüzlerce örnek tanıyorum bak. Onlarca usta tanıyorum. Bana bu zamana kadar bir tane usta bir şey anlatmadı biliyor musunuz? 30 yıllık bilardo hayatımda üzülerek söylüyorum. Hep ben kendim böyle kazımak zorundaydım ya. Hep kendim tırmalamak zorundaydım. Bazı duraklarda bir sene durdum ya. Bir sene durdum. Armoni denen dangalakta tam 2 yılımı aldı. Masa içindeki armoni. Anlatacağım bunu. Nedir lan bu armoni? Göreceksiniz ne olduğunu. 2 yılım. Eğer bir ustaya gelip sorsaydım bana deseydi ki kardeşim o zamanlar yani armoni böyle bak böyle zorlanma. O çıtayı bana atlattırabilirdi. 2 yılım gitti. Ya sen aptal mısın? Değilim değil. Hala şu anda ben böyle bir anket yapayım. Geçin benim yanıma dünya şampiyonasında. Şak şak söylerim size. Aa, bu adamda problem var. Bu adamda problem var. Bu adamda problem var. Abi bilgi birazcık söyleyeyim mi? Birazcık böyle cimriler. Cimriler yani. Benim anlattığım bölüm o değil. Parası olan zenginlerden bahsetmiyorum. Onlar bilardo dersi alabilirler. Ben öyle adamlar tanıyorum ki adamla yok işte yok. Çok seviyor bilardoyu ya. Kurban olayım yanınıza geldiğinizde gösterin abi. Hani o sormasa bile gösterin. Orada can çırpınıyor yani. Çırpınıyor. Adam çift turnike vuruyor. Başarılı değil o konuda. Göster de ki yani abi ıstakayı böyle tutacaksın. Falsoyu buradan vereceksin. 2 numaraya buraya gidecek. Rahat ol. Canını sıkma. Antrenmanlarına devam et. Abi destek ver. Ne al? Senden ne götürecek bu ya? Ne götürecek? Ne götürecek? Ankara'dan tam beni geçen cuma 3 tane insan aradı arkadaşlar. 3. Bir tanesine dedim biliyor musun? Bu dedim iğrenç bir şey. Usta ne oldu dedi ya aramasa mıydım? Dedim kardeşim sana sormuyorum iğrenç bir şey diye. Ankara'da dedim sizin ustanız yok mu? Yok mu? Dedi yanlarına yanaşamıyoruz. Onun da ismini vermeyeceğim. Çok üzüldüm ya. Ki o Ankara'daki ustaların hepsi çok sevdiğim, hepsi de kalender adamlar. Hepsinin karakterleri çok üst düzey insanlar. Abi açın kendinizi. İnsanlar size yanaşamıyor ya. Yanaşamıyor. Paylaşın ya bilginizi. Ne olacak yani? Beni yanlış anlamayın abi. Biz bu yolun yolcusuyuz hep beraber yani. Hepimiz aynı yolda gidiyoruz bakın. Kaderler bir, amaçlar bir, istekler, aşklar hepsi bir. Bir. Eğer bu birlerin arkasını bir toplayın abi binlerce bir yapar ya. Şu alt taraftan gelen garibanlara yardım edin bilardoculara. İstekli olanlara, parası olmayanlara, hani çıkışları olmayanlara bu sizi besler arkadaşlar, besler ya. Allah da size yardım eder bakın. Ben söyleyeyim size. O ustaya da böyle söyleyince bana ne dedi biliyor musunuz? Gökmen dedi, tamam dedi ya. Ben şimdi anladım seni kardeşim. Teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Devam et kardeşim. Ben de destekçinim dedi. İleride açıklayacağım onun ismini. Bakayım bir ondan şey alırsam, okey alırsam bakalım. Aslında onun niyeti kötü değildi. Yani şey demek istemedi ama ben onu anladım yani. Çok da ukala insanlar var. Geliyor adam sana bilgiçlik taslıyor. O da çok sinir bozucu bir şey yani. Haddini bilmiyor. Çünkü bu dünyada en güzel şey ne biliyor musunuz? Haddini bilmek ya. Haddini bilmeyen insanlar abi aman. Bu soruya cevap böyle verebilirim Fatih'im. Öpüyorum. Saygılarımı iletiyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.